Evlilikteki ölçülerden bir tanesi de denklik. Yanlış bilmiyorsam efendim. Bu denkliği ikili ilişkilerimizde, iş ilişkisi, sosyal çevre ilişkisi ve kendi dairemizde sufi, derviş ilişkiler içerisinde ölçü alabilir miyiz da ölçü almalı mıyız? Yani ölçü alabilir ama kibirliliğe düşmediği müddetçe. Kibirliliğe düşerse sıkıntı. Bir kimse bunu ölçü alabilir ama Hazreti Mevlana'nın ben her mecliste ağladım, her mecliste anlattım demesini de kenara bırakmayalım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bunu günlük hayatında denkliği gütseydi hiç kimse onunla konuşamazdı. O denklik gütmedi. O fakirle de konuştu, zenginle de konuştu, cebbar bir kimseyle de konuştu, mülayim bir kimseyle de konuştu. O yüzden onun da sünnet-i seneye göre normalde arkadaş seçimi veya dost seçiminde denklik buradaki söz konusu olmadı. Orada sadece bir kimse arkadaş olacaksa birisiyle denklikten mada takvayı öne tutarsa o âlâ olur. Yoksa çünkü herkesin ekonomik durumu aynı olmayabilir, herkesin ilmi durumu aynı olmayabilir, mesleki durumu aynı olmayabilir. Öyle bir şey olunca o zaman normalde toplum içerisinde bir ayrışma olur. Veyahut da bir cemaat düşünün. Bu cemaat için içerisinde de ayrışma olur. Hani bazı cemaatler veya bazı tarikatlar böyle işte hani farklı düşünüyorlar. İşte belli meslek gruplarını belli yerlerde topluyorlar. Ne bileyim belli ekonomik grupta olanları belli yerlerde topluyorlar. Bu sünnete uygun bir davranış değil. Öyle olunca bir kimse tevazu sahibi olacak. Kendince normalde bütün her kesimden arkadaşı, dostu olmalı, nasihat edeceği, nasihat alacağı kimseler olmadı. Burada evlilikteki denkliği normal sosyal hayatta aramak çok bir sufi için uygun değil. Evlilikteki denklik de hukukla alakalıdır. Yani nasıl hukukla alakalıdır? Yani bir kimse örnekliyorum bir erkek işte kendinden zengin bir kadına hani talip olma noktasında sıkıntı yaşayabilir. Denkliği değil çünkü. Veyahut da bir erkek örneğin eğitim durumu aynı seviyede değil ama eğitim durumu aynı seviyede olmamasına rağmen mesela işte kendinden daha eğitimli, kendinden daha fazla maaş alan, kendinden daha fazla sosyal hayatı daha düzgün olan bir kadına talip olabiliyor. Olabilir mi? Olabilir. Bunda bir aykırılık bir durum var mı? Yok ama denklik aranırsa ki Hanefiler bu konuda çok titizler. Denklik aranırsa o denkliğe tutmuyor. Veyahut da kadınlar için de geçerli. Mesela bir kadında, bir bayanda hani kendi dengini aramıyor. O hayallerinin prensini bekliyor. Beyaz atlı olacak. Gelecek pembe pancurlu evleri olacak işte. Öyle bir şey bekliyor. Oysa oradaki o denkliğe uyup uyumayacağına da bakmıyor. O kimsenin denkliğe bakmaması kendini bilmemesiyle alakalı. Aslında denkliğe bakmaması biraz da kibir kokuyor onda. Yani o neden kibir kokuyor? Bu bana layık değil dediğinde orada kibir söz konusu oluyor. O yüzden evlilikteki denklikte de böyle temkinli davranmakta fayda var. Ama bugün için insanlar bunların ne ilmi olarak biliyorlar ne de böyle sohbetle hani bu mevzuları öğreniyorlar. Öyle olmayınca bir bakıyorsun ki işte yani bir erkek örnekliyorum çok zengin bir ailenin kızına talip oluyor. Veyahut da işte bir kadın işte çok zengin bir erkeğe talip oluyor. Denkliğine bakmıyor. Veyahut da işte bazen bayanların sohbetinde diyorum bunu. Diyorum hani kadın talip oluyor işte zengin bir yere talip oluyor. İşte bir örnekliyorum bir düğüne gidecek bir toplantıya gidecek. Hani işte oraya gideceği kıyafeti yok veya orada giyeceği ayakkabısı yok. Örnekliyorum işte yani yollarda giyilmeyecek ayakkabı bazen ben dışarıda da görüyorum kadınları. Yani o ayakkabı yolda giyilmez benim eski mesleğim ya ayakkabıcılık. O ayakkabı düğün salonunda giyilecek bir ayakkabı ama onu giymiş çarşıda dolaşıyor kadın. Hani bu normalde onun bilmediğinden kaynaklanıyor. Yani o ayakkabının nerede giyileceğini bilmiyor.
Yani o öyle olunca o gidiyor mesela işte denkliğini görmüyor. Veyahut da bir kadın örnekliyorum işte dengi olmayan bir adama kendince aşık oluyor. Onu istiyor. Onunla evlenmek istiyor. Yani dengi değil onun o. Hani erkek bu noktada daha farklı bir kulvarda koşuyor. Böyle olunca veyahut da işte bir kimse az önce haddini bilmekle alakalıydı. Kendini bilmiyor, haddini bilmiyor. Olmayacak bir kızı istiyor mesela oğluna veya kendine. Yani olacak bir şey değil, olmayacak olan bir şey. O böyle bir özgüven orada kibre mi dönüyor? Yoksa böyle bir hani o esnada akletmiyor onu. Normalde kendince dengi değil halbuki o. Aile olarak da değil, hiçbir şey değil. Örnekliyorum. İşte zaman zaman karşılaşılıyor. Toplumda da karşılaşır insanlar. İşte örnekliyorum. Kız evi zengin. Kız evi oğlana bir damatlık alıyor. 30 bin liraya, 40 bin liraya, 50 bin liraya. Erkek normalde kıza bir elbise alacak. 2 bin liralık, 3 bin liralık elbise alacağım diye uğraşıyor. Bu normalde denklik değil. Yani eziliyor orada. Yani ama kadın talep etse mesela ekonomik olarak bakacak olursanız Hazreti Hatice annemizle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ekonomisi denk değil. Değil. O gün için Hazreti Hatice annemiz Mekke'de, Kureyş'te kadınların içerisinde en zengini. Babası yok. Yani vefat etmiş. Annesi vefat etmiş. Bütün mal Hazreti Hatice'de. Büyük sermayeder Hazreti Hatice annemiz. Bakın burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ona talip olmuyor. Hazreti Hatice annemiz ona talip oluyor. Şimdi hali vakti yerinde bir bayan o zaman gider mesela bir hali vaktinde o kadar yerinde olmayan hani bir erkeğe talip olabilir. Bu sünnete aykırı değil. Yani erkek de ona şunu diyebilir. Benim seni ultra bir şekilde yaşatabilecek durumum yok. Benim mal varlığım bu, hayatım bu. Bunu kabul ediyorsan eyvallah kabul etti. Evlenilir. Öbür türlü de evlenilir. Yani normalde işte erkek gitti talip oldu bir kıza. Yani bunu da söyledi. Dedi ki benim hiçbir şeyim yok. Bu da olmayacak diye bir şey yok. Ama insanlar bu noktada evlenirlerken denkliği hem kültürel olarak hem eğitim olarak hem ekonomik olarak hem dini olarak da önemli. Hem de dini olarak denkliği göz ardı etmemeli. Yani örnekliyorum işte erkek derviş haftanın 3 günü, 4 günü, 5 gün derse gidiyor. Denklik. Şimdi onun derse gitmesine müsamahakar davranacak. Ona seslenmeyecek dengi bir kız lazım. Sebep yani o derviş olursa o kız da veyahut da dervişliği bilirse bilecek adamın haftada 3-4 günü dersi var. Eğer bunu bilmezse zaten sıkıntı. Yani adama o zaman telefon. Nerede kaldın? Beni burada yalnız mı bıraktın? Ben korkuyorum. Yani evlenince kadar korkmuyorlar. Evlenince korkuyorlar. Ben korkuyorum, tiril tiril titriyorum bak şimdi. Annemi çağırdım, yok babamı çağırdım, yok amcamı çağırdım. Evde onlar şimdi. Sen yoksun. Bu çocuğa bir 2 3 çocuk bu sefer dengesi bozuluyor. Aynı şey bir erkek de işte evlenecek. İşte derviş bir kıza talip oluyor. İyi. Ona söylüyor evlenmezden önce. Bak benim dersim var, şuyum var, buyum var. İyi güzel. O da hatta kimisi de öyle diyor. Kızlar bana aktarıyorlar. Diyorlar ki ben zaten böyle bir şey istiyordum. Ben de derleneyim, toparlanayım. Ben de derse gelirim. Ama bir evleniyorlar, kadına diyor ki sen nereye derse gidiyorsun? İşin bir de bu tarafı var. Ne bu ikide bir de ben bu kadar bilmiyordum. Ya sana bu kızcağız söyledi. Hatta kimisine diyorum ki benle önceden geliyorlardı işte görüşmeye. Diyordum bak bu kızın eğer ki derslerine laf söylersen hani böyle zikirlerine, toplantılarına laf söylersen aranız bozulur. Ona rağmen yine laf söylüyorlar. O zaman dini denklik de lazım. Yani sadece ekonomik denklik, eğitim denkliği, kültürel denklik bunlar yetmiyor. Dini denklik de lazım. Mesela kültürel denklik denilince bu da farklı anlaşılıyor. Ailelerin kendilerine göre kültürleri var. Aile kültürü. Bunda da denklik lazım. Mesela aile kültürü. Örnekliyorum şimdi.
Benim babam işte kayınpederinde hiç ben bir lokma yemek yediğini görmedim. Bayramdan bayrama gider bir kahve içer, bayramlaşır kalkar. 15 dakika babamın bayramlaşması. Annemi bırakır orada bir saat verir. Bir saat sonra gel der. Bir saat sonra annem döner. Bu şimdi bir aile kültürü. Şimdi normalde ben babamdan böyle görmüşüm ya, işte örnekliyorum. Yani bunu o kimse ben sürdüreceğim dediğinde aile kültürü oluyor. O zaman o aile kültürü de denk gelecek. Örnekliyorum. Şimdi bazı örnekliyorum işte kız babaları var. Kızını evlendirmiş. Hala da onların evine karışacağım, damada karışacağım diye uğraşıyor. Her şeyine karışacağım diye uğraşıyor. Bu ama aile kültürü. O alışmış aileden karışmaya. Şimdi örnekliyorum o kıza talip olacak olan kimse kendisine karışılmasına müsaade edecek. Örnekliyorum. Onun kayınpederi işte nereye gidiyorsun? Şuraya. Senin ne işin var orada? Veyahut da adam bir iş yapacak, o işi yapma. Veyahut da bir şey yapacak, her şeyine karışacak onun. Karışan kayınpederler var. Ben tanıyorum. Aile kültürü ama bu o farkında değil. Bunu devam ettiriyor o kimse. Şimdi ondan kız alacak olan kimse bu aile kültürünü kabullenecek şimdi. Yoksa vukuat çıkacak. Yani damat benim gibi başına buyruk birisi. Yani biri ona sağdan git dese ben inadına soldan da gitmem, havadan giderim. Birisi bir şey beni zorlasın yapmam. Örnekliyorum, kendimden örnekliyorum. Birisi benim işime karışmaya kalksa elini değil kolunu koparırım onu. Ne karışıyorsun benim işime derim. Sana ne der çıkarım işin içinden. Şimdi örnekliyorum benim bu babamın kültürü. Babamın evine birisi karışacak. Oho sövülmedik yanı kalmaz onun. Ve hatta bize birisi bir şey söyleyecek. Gözünün üstünde kaşın var diyecek. Babam bunu duyacak. Onun sövülmedik yanını bırakmaz. Veya birisi anneme karışacak. Mümkün değil bu. Bu aile kültürü. Mesela ben bazen şimdi çevremdekilere bakıyorum. Bazen işte herkes karışıyor adamın eşine. Diyorum adam bir şey demiyor. Ama babamda mümkün değil. Bu bir aile kültürü şimdi örnekliyorum. Yani veyahut da işte babam bize de çok karışmazdı. Bir yere kadardı. Aile kültürü bu. Bu şimdi o kültürler de önemli evlilikte. Şimdi bir kimse aile kültürünün üstünde Kur'an ve sünnete tabi ise bu harika. O zaman söyleyecek bir laf kalmaz. Ama hani o kendi aile kültürünü Kur'an ve sünnetin içerisine karıştırmaya kalkmasın. Bir de onu yapıyorlar. O yüzden evlilikteki denkliğe eyvallah, sosyal hayattaki denkliğe eyvallah değil.